İran'ın merkez yapılarından biri Azadi Kulesi. Azadi Meydanı olarak geçiyor burası da. Bu saatte vardım ve Erfan beni karşıladı. Çocuk 2 saattir beni bekliyor çünkü acayip bir trafik vardı ve gelemedim. Çok güzel duruyor. Tahran'dan herkese selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Size Tahran'da neler yapılır, İran'da gerçek yaşantı nasıl, size ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü gelmeden önce bir sürü ön yargıyla doluymuş kafam. Geldiğimde hepsinin kırıldığını gördüm. Şu anda müthiş bir hostelde kalıyorum. Videonun sonunda size nasıl bir hostelde kaldığım, motosikletimi nereye park ettiğimi göstereceğim. Ama bugün sizinle birlikte hem Tahran'ı gezeceğiz. Tahran'da ise Gülistan Sarayı'nı, Büyük Pazar'ı birlikte ziyaret edeceğiz. Ve birazcık sokaklarda dolaşacağız. İğrenç bir alarm sesi geliyor. Umarım arkadan çok yansımamıştır. O zaman şimdiden size iyi seyirler dilerim. İran'ın başkenti Tahran'dan herkese sevgiler. Gülistan Sarayı'na doğru gidiyoruz. Arabayla getirdi beni Zerfan ve kız arkadaşı. Şu an güzel güzel bölgeler gezeceğiz. Gülistan Sarayı'nın olduğu bölge Erk Meydanı olarak geçiyor. Arkamda Erk Camii'yi görüyorsunuz ama ben minaresini göremedim. Şu an ise Gülistan Sarayı'na doğru gidiyoruz. $20 TL. Ha, 20 TL. Ha. Sarayın avlusu. Şu anda gezmeye başlayacağız. 2-3 yer var. Erfan ve kız arkadaş olduğu için çok rahat bir şekilde öğrenerek gezebileceğiz. Gülistan Sarayı Kaçar hanedanları şahlarının konaklaması için inşa edilmiş. Fakat sonrasında Pehlevi hanedanlığı döneminden itibaren ise resmi törenler için kullanılmış bir saray. Hoparlörlerde değişik müzikler çalıyor. Etkileyici. İşçiliğine doğru yaklaşalım. Burada gördüğümüz bina adını 65 parça mermerden yapılan tahttan almıştır adını. Şimdi size ise o mermeri göstereceğim. Nasreddin Şah'ın tahtı olarak geçiyor ve içerisi bir sürü aynadan oluşuyor. Bu bölgenin içerisi inanılmaz kalabalık. Muhtemelen bunu şeyde görmüştük. Benzerlerine Timur neredeydi? Semerkant'ta. Semerkant'ta görmüştüm sanki, çok benziyor. Hatırladınız mı o videoyu? Bu bölgede bulunan bu 2 kolon ve bazı şeyler, mesela şu parçalar vesaire hep Şiraz'dan getirilip buraya konulmuş. Müthiş bir detay var burada, yani detay gerçekten çok çok güzel. Erfan'la birlikte gezmeye devam ediyoruz. O arada sırada bana bilgi veriyor, ben bir yandan da internetten okuyorum. Gülistan Sarayı'nın içerisindeki tahtın yer aldığı bölge böyleydi. Farsçadan alınmış, Türkçe'de 1370'e yakın kelime var. Yani çok fazla ortak kelimemiz var.
Mesela bunlardan birkaçı Gül Farsçadan gelmemiş. Şah yani ismin Farsçadan geliyor. Bir birleşim olarak gelmiş. Dün bir sürü şey bakmıştık. Siz de Wikipedia'dan vesaire gerçekten araştırmalısınız. 1300 tane kelimenin ortak olması gerçekten çok çok fazla. Tarihte de böyle küçük bir bilgi vermek istedim. Devam ediyoruz. Anlatacağım çok fazla şey var. Burası gerçekten büyüleyici. Yani çok fazla sanat var. Karim Khan Zand was the enemy of Agha Muhammad Khan Qajar. When Agha Muhammad Khan defeated Karim Khan and killed him in Shiraz, after many years, he puts her body from his throne and bring it here and buried his body here because every day he wants to walk on the dead body of Karim Khan and go the inside of this Ayvan. Yes. Agha Muhammad Khan buried his body, Karim Khan, the last king of Zand, here, and after Qajar, Riza Shah put their bones back to Shiraz and buried him in Shiraz again. Mermer. And all carving on marmer. Türkçe konuşsana. Türkçe anlatır mısın? Erfan. Türkçe biliyorum. Biliyorsun, anlatır mısın Türkçe? Yok, çok az biliyorum. Tamam, mermer. Burada ise şu anda İran İslam Cumhuriyeti döneminden önce bulunan 6-7 devletin, işte bunlardan Safeviler, Kaçar Hanedanlığı gibi devletlerin bulunduğu hanların, işte padişahların resimleri, yaptığı işçilikler vesaire yer alıyor. Çok kalabalık. Please. Fatali Shah Haha. had between 300 to 500 children. 300. 300-500. 300. Evet. How is possible? It was possible. It's possible. He had many women in his palace. 300-500 tane çocuğu varmış. Abimiz. At least. Good work. Between 300 to 500. Nobody knows. Ne? Good work. Yes. Erfan'a az önce şeyi sordum. İran'da, çünkü internetten okuduğumuzda onlar yazıyor yani 4 kadınla evlenebiliyor mu diye. Dedi ki şu an mümkün değil. Arap kültürlerinde, işte Arabistan'da vesaire diğer ülkelerde var ama burada mümkün değil. Diyor ki eğer öyle bir şey olursa ilk karısı diğerlerinin hepsini öldürür. Müzede birçok döneme ait bir sürü şey görebiliyoruz, işte bıçaklardan silahlara kadar, ama bu müzenin en ortasında bulunan ve en önemli şey ise burada Muhammed Han'ın tacı, ilk padişahın, padişah da değil de ilk king'in, ilk presidentin olduğu taç. Burası Ayna Odası diye geçiyor. Çok gösterişli. These are not real. The original ones are in National Museum of Jewels of Iran. These are not real. These three things, because the original ones. Tahtlar. Yeah, tahtlar has many jewels, diamonds, and many things like that. Çok fazla üzerinde altın, pırlanta, elmas vesaire olduğu için buradakiler, şunlar buradakiler değilmiş. Onlar müzede saklanıyormuş. Zarar görmemesi için. Gözüm parlıyor artık.
ve çok önemli bir yere sahip Nasreddin Şah bir terör saldırısı sırasında koltuğunda öldürülmüş. Nasreddin Şah'ın öldürüldüğü ve üzerine kanının olduğu sandalye birçok insan tarafından çok sevilen bir şahmış. Mekanı cennet olsun. Kanını görebilirsin dedi şöyle. Yazık. Burası gerçekten en iyi görselin verildiği yerlerden biri. Şimdi ben de şurada bir fotoğraf çekeyim. Çok güzelmiş. Gülistan Sarayı böyleydi arkadaşlar. Gerçekten müthiş görüntüler ve tarih sağladı bize. Yani burada 2-2,5 saat zaman geçirebilirsiniz. Özellikle gelmeden önce bu kurulan buradaki 6 imparatorluğu da araştırırsanız bence çok bilerek gezersiniz. İran fotoğraflarında gördüğümüz ve o İran'a gelen her kadının, her turistin fotoğraf çekildiği duvar ise Gülistan Sarayı'nın ilerisinde bulunuyor. Yani içerisinde bulunuyor. O alanın içerisinde bulunuyor. Anlatamadım. Burada bir fotoğrafımız olmasın mı? Gelince siz de atarsınız artık bir fotoğraf. Burada bir sürü alan var seçilebilecek. Çok güzel. O kadar keyifli, o kadar düzenli bir alan ki ve herkes gerçekten çok rahat bir şekilde geziyor, fotoğraflarını çekiyor. Hiç başını örtmene gerek yok vesaire, görüyorsunuz zaten. İran, özellikle Tahran bu konuda çok rahat. Nasreddin Şah Avrupa'ya gidip geldikten sonra düşünmüş ve demiş ki benim de artık yüksek binalar yapmam gerekiyor. Çünkü bu binadan önce İran'da, Tahran'da yüksek bir bina yokmuş ve ardından burayı inşa ettirmiş. Adı ise Şamsülamare. Güneşin evler yani. Güneşin evi. The son of all buildings. Son of all buildings. My English, my Turkish, everything finish. İran İslam Cumhuriyeti'nden önce bayrakların üzerinde bu sembol varmış. Aslan ve güneş, fakat sonrasında kaldırılmış ve şu an hiçbir yerde sevilmiyormuş. Küçük bilgiler, küçük detaylar. Telefon ne güzel yakınlaştırıyor. Bu bölge için sakin günlerden bir tanesi. Cuma günleri çok kalabalık oluyormuş. Çünkü cuma günleri burada tatil. Bizde Avrupa'da ya da bazı bölgelerde nasıl cumartesi, pazar, çoğunlukla pazar günleri çoğu şirket çalışmıyorsa, İran'da ve diğer İslam ülkelerinde cuma günü resmi tatil. Resmi değil ya. Çalışmıyorlar işte, anladınız beni. Gülistan Sarayı'nın karşısında ise Tahran'ın Old Pazar var. Ama burası elinizde telefon bulundurmak için vesaire çok tehlikeli bir bölgeymiş. O yüzden çantada saklıyor herkes. Ve pazarın olduğu alan gerçekten çok kalabalık. Ne oluyor orada ya? Pazarın girişi. Dönerler, her şey. Damak tatlarımızın benzer olduğunu düşünüyorum. Burada çarşının bir girişi var.
Bu bölüm büyük pazar olarak geçiyor. Daha sakin zaten dışarıya göre. Yöresel kıyafetlere bak. Çarşının içerisinde çayhane ise çok küçükmüş fakat güzel bir avluya açılıyor. Böyle küçücük bir amca işletiyor. Büyük çarşı tarafından girince sağ tarafta göreceksiniz. Pardon. Kapalı çarşı cidden çok büyük. Ve Orta Doğu'daki en büyük kapalı çarşılardan biri olduğu söyleniyor. Ve burada çok özel bir restoran varmış. Şimdi sizinle onu da paylaşacağım. Oraya doğru öğle yemeği için yürüyoruz. Adı neydi? Vakilo Tonacar. Kapalı çarşının yakınlarında bir restoran. Girelim bak. Restoranın adını buldum bu arada. Menü gerçekten çok anlaşılır. Menü İngilizce. Nice. Teşekkürler. İngilizce mi? Hazar Denizi'nin kıyılarından geliyormuş. Üzerinde nar var. Zeytinin üzerinde. Buna Şiraz salatası diyorlar. Bunun içerisinde ise domates, sarımsak, yumurta vesaire var. Bir de ekmek. Bir de tavuk ve et kebap söyledik. Yanında da pilav ve üzerinde de safran var. Gerçekten bugün için, benim için müthiş bir gün oldu. Kavga çıktı bir de. This is Tabiat Bridge. Nature Bridge. This is one of the touristic spots. And everybody comes here and see Kuzey Tahran'dayız ve burası 100 yıl önce, yaklaşık 100 yıl değil mi? 98-100 yıl önce Rıza Şah zamanında ağaçlandırılmış bir cadde. Burası Kuzey Tahran'da bulunan Sadabat Sarayı. Burayı Rıza Şah yaptırmış. Çünkü Güney Tahran çok sıcak olduğu için, burası oraya göre daha serin olduğu için ki hava değişimini görüyorsunuz. Burada takılıyorlarmış. Şurada da sanırım what is this? Fiyat listesi. Burası Sadabat Sarayı'nın girişi. Yemyeşil. Bu arada turistler için 10 kat daha pahalıymış. Yaklaşık 100 TL olduğunu söyledi Erfan. Erfan. Bir dakikalık tırmanma sonrası Yeşil Saray'a geldik. Green Museum. Wow, two motorcycles and started their journey from, I don't remember, I have to read again. And with this motorcycle. But one of these motorcycles
is here, and one of them is in Chile, because one of the brothers lives in Tehran now, and one of them stayed in Chile 40 years ago and married there, but he died 2 years ago. Yeah. But there is a museum of Omidvar brothers in Chile, and you can go there Vay. for the next year. 2 yıl önce İran'dan 2 yıl önce ne? 1953 yılında İran'dan başlayıp 2 motosiklet dünya turuna çıkmışlar. Ve ardından şu arkadaşlar. 1954. İsa and Abdullah Omidvar. Ardından bir tanesinin motoru buradaymış, diğerinin motoru Şili'de. Çünkü orada evlenip kalmış. Şili'ye gittiğimizde orayı da ziyaret edeceğim. 7 ay sürmüş. 7 ay yok. Ve onların müzesi. 99 ülke gezmişler. Yaptıkları harita. Kanada ve Amerika'da. Machu Picchu. Gitmek istediğim yer. Birçok şey getirmişler yani. They take too much, think. Yes, and they send them by post. Yes. Now post, I think it's expensive. Yeah. Dünyanın her yerinden bir şeyler getirmişler. Müthiş fotoğraflar. Yani o zamanın teknolojisini, o zamanın şartlarını düşününce bunu yapabilmek gerçekten bir müze olmasını hak ediyor diye düşünüyorum. Bu gittikleri bir kabileden gerçek bir insanın yüzü. Onu bir Afrika'nın kabilenin reisi hediye etmiş. Hikayesi de şöyle. Derisini adam öldürdükten sonra derisini kazıyorlar ve o sıcaktan küçülüyor. Sonra bu şekilde dudaklarını bağlıyorlar. Of. Şurada da hikayesi var. Durdurup isterseniz Amazon ormanlarındaki hikayeyi okuyabilirsiniz. Çok etkileyici. Bu da o kabilenin tişörtü. Yani dünya turunun en güzel müzelerinden, benim için en anlamlı müzelerinden birini gezmiş oldum. Şu anda İsa hayatta ve 94 yaşındaymış. Ağlayacağım. Her ay buraya çıkıyormuş ve tüm motor kullanıcıları bu gördüğünüz alana motosikletlerini getiriyorlarmış ve burada bütün gezginlere, motosiklet severlere dünya turundan hikayelerini anlatıyorlarmış ve bu adam, bunu yapan adam şu an 94 yaşında. Yani geldiğim en etkileyici müzelerden bir tanesi oldu. Ve diğerini Şili'de görmeye gideceğim. Çok güzel bir hikayeydi. Sadabat Palaz Sarayı'nın içerisinde şu anda Greenhouse doğru, Yeşil Eve doğru gidiyoruz. Ondan sonra Rıza Şah'ın. Vay. Oo. Çok güzel. Bir sürü small ayna beraber olmuş, aslında ayna resmi bu. Burada da Rıza Şah'ı görüyoruz. Rıza Şah and Muhammad Zahir Shah, King of Afghanistan, and I think it's for Pakistan. They met each other here. Yeah. And Rıza Shah gave Ararat, Aridavi, to Atatürk only for friendships. Yeah. Because it was for Iran 100 years ago. Küçük Aridavi. Küçük Ağrı, evet. Küçük Aridavi, it was for Iran. Büyük Aridavi was for Turkey. And Rıza Shah gave the little one
Küçük Ardavi only for helping Turkey to control No. Kurdish areas and for friendship. Yes. Rıza Şah zamanında Küçük Ağrı Dağı'nı tamamen arkadaşlık bağları ve yardımcı olmak için Türkiye'ye hediye etmiş. Burada hediye etmiş. İran'da halıların çok önemli olduğunu söylemiştim. Buradaki halılar da tamamen el yapımı. Ne kadar zor olabileceğini görebiliyoruz. Greenhouse'da böyleydi. İçerisi gerçekten çok güzeldi. Derbent'e geldik. Burada çok fazla kafe ve restoran var. Bugün de cuma ve tatil olduğu için insanlar gelmişler, takılıyorlar. Güzel bir ortam. Turşu. Turşu yok. No, turşu değil. Sour. If you want to taste. Tuzlu. Tuzlu. Ha, no. Derbent'te böyle birçok hem yöresel şeyler var, şekerler, tatlar, hem dünya mutfakları var. Yani burada geldiğinizde yürümenizi tavsiye ederim. Burada bu arada dağın en zirvesine kadar çıkıyor. Ama restoranlar bir süre sonra bitiyor. Toplam yürüyüş 5-6 saat sürermiş. Böyle birçok restoran var ve yukarıya doğru tırmanıyor. Gerçekten çok beğendim. Burada bir restorana geldik. Böyle merdivenlerden oluşuyor. Çıkıyoruz yukarıda. Şelale akıyor ama. Bak buradan da akıyor. Çıkıyoruz yukarı doğru. Hep döktün o. Değişik bir ekmek. Burası ise Kuzey Tahran'da bulunan müthiş bir kafeydi. Yani gördüğünüz gibi bir şey anlatacağım şimdi size. Şöyle bir şey var. Kuzey Tahran son protestolardan sonra artık başörtüsü takmayı reddetmiş. Bu baskılardan çok sıkılmış ve gerçekten Güney Tahran'la Kuzey Tahran arasında uçurumlar var. İnsanların burada yani yanında bile taşımasına gerek yok başörtüsünü ve kendi özgürlüklerini istemek için çok uzun süreler direnmişler. Çok fazla insan ölmüş. Fakat şu anda kendi bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlar. Yani bu baskı altında yaşamak istemeyen bir toplumun aslında ayak sesleri. Şu anda ben İran'da olduğum süre boyunca biliyorsunuz önceki bölümde Tebriz'de sürekli başörtüsü taktım. Hicap diyorlar burada. Ama Tahran'da Erfan'la tanıştıktan sonra istemiyorsan takmayabilirsin dedi. Çünkü bir polis seni sadece durup uyarabilir dedi. Uyardığında da burada dersin dedi. Ama bu Güney Tahran için geçerliydi. Yani o gezdiğimiz Gülistan Sarayı için vesaire. Şu an bulunduğum Kuzey Tahran için hiçbiri geçerli değil. Hatta insanlar çok daha gösterişli benden, nasıl söylenir bilmiyorum, daha süslüler. Makyajlar, işte dudaklar yapılmış, saçlar sapsarı vesaire. Yani hayal ettiğim İran'dan çok farklı bir İran'la özellikle Tahran'da karşılaştım muhtemelen. Ve şimdi size kaldığım hosteli göstereceğim ve ardından videoyu bitireceğiz. Burada $30 kalıyorum. Hadi şimdi hostele gidelim. Erfan.
Erfan. Çok teşekkürler her şey için. Teşekkürler. Birkaç kelime Türkçe söyle ya. Ben biraz Türkçe biliyorum. Biliyorsun, daha çok biliyorsun. Çok az biliyorum. Süper, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şehri gezdirdiğin için. Çünkü gerçek İran'ı tanıdım. Şimdi de onu söylüyorum. 2 farklı İran var. 2 farklı Tahran var aslında. Müthiş, müthişti. Teşekkürler. Rica. O zaman hosteli gezelim, sonra kapatacağım. Ve kaldığım hosteli göstereyim size birazcık. Burası onun bahçesi. Çok güzel oturma alanları var ve acayip keyifli düzenlenmiş. Motosikleti de şu maviş kapıdan içeriye aldım. Çantalar büyük olunca bir tık zor girdim ama sorun olmadı. Ardından tam bir ev ortamı. İçeriye doğru giriyoruz. Burada keyifli bir harita var. Nereler gezilir, neler yapılır diye. Banyoları böyle bölmeli bölmeli yapmışlar. Çok temiz. Gerçekten kaldığım en temiz hostellerden biriydi. Metro ağı. Burada bir salonumuz var. Burada bir mutfak. Burada odalar isimler verilmiş. İşte Dosti, Sadaf. Biraz dağınık olabilir. Bakayım. Yani çok dağınık değil, gösterebilirim. Burada da 3 kişilik bir oda var. Burada kalmak için $30 ödedim ben. Normalde oteller çok daha pahalıydı. Ama burada gerçekten ev ortamı, bahçesinde istediğim şekilde giyinip istediğim şekilde takılabildim. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer bölümde görüşürüz.